23 Mayıs'ta Yay burcunda kişisel hayatlarımız için çok güzel bir dolunay geliyor. Ülke ve dünya gündemi için ayrıca konuşuruz. Şimdi birçok kişiye gerçekten iyi gelebilecek, pozitif etkilerini, fırsatlarını içinde barındıran bir dolunay. Haritalarınız da eğer destekliyorsa uzun zamandır sonuçlanmasını, iyileşmesini istediğiniz birçok konu için şans elde edebilirsiniz demektir. Dolunay geçmeden önce benimle ilk defa karşılaştıysanız hoş geldiniz. Ben Fulya. Her ay önemli gökyüzü olaylarını, olasılıklarını bu kanaldan size aktarıyorum. Siz de önceden haberdar olmak, plan program yapmak ya da zamanın kalitesi nasılmış öğrenmek istiyorsanız beni takip edip bildirimlerinizi açabilirsiniz. Böylece video yüklenir yüklenmez haberiniz olur. Beni ayrıca Instagram'dan da tabii ki takip edebilirsiniz. Oradan da günlük paylaşımlar yapıyorum. Danışmanlık almak istiyorum diyen yine bana oradan ulaşabileceklerini söyleyebilirim. Ayrıca astroloji öğrencisi olup birebir çalışmak isteyen öğrenciler yine bana bu Instagram adresi üzerinden ulaşabilirler. Şimdi geçelim Dolunay bizlere neler getirecek bakalım. 23 Mayıs Perşembe günü saat 16.53'te Yay burcunun 2 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay zamanı biliyorsunuz Ay ve Güneş karşı karşıya gelir. Daha önce hiç fark etmediğimiz bir detayı, bir konuyu veya bir duyguyu ortaya çıkartır. Uzun zamandır sonuçlanmasını beklediğiniz, hatta Nisan ayını bir düşünün. Nisan ayından bugüne kadar gelen bazı konuları netleştirecek bir dolunaydan bahsediyorum. Özellikle de 26 Mayıs ve civarındaki günler harekete geçen, cesur adımlar atan kişiler çok şanslı etkilerle karşılaşabilirler. Yine Mayıs ilk hafta yeni bir şeylere eğer başladıysanız bu dolunayla devamı gelebilir. Yine bunun sonuçlarını alabilirsiniz demektir. Dolunay bir kapanış, bir sonlanma, bir konuya ışık tutmayı sağlar. Yay burcunda ve ateş elementinde bir dolunay gerçekleşeceği için enerjimiz de motivasyonumuz da oldukça yüksek olacak. Ayrıca çok daha umutlu, hevesle ve pozitif bir yerden hayata bakabilmemizi sağlayacaktır. Yeni bir bakış açısı bize kazandırabilir bu dolunay. Hayattaki tecrübelerimizi, deneyimlerimizi sağlam bir zemine aslında oturtmak için elimize bir fırsat geçiyor. Vizyonumuz bir şekilde genişleyebilir. Uzun zamandır gerçekleştirmek istediğiniz eğer bir proje varsa belki onun için bir yatırım yapabilirsiniz. İşlerle alakalı atağa geçebilirsiniz gibi. Dolunayda Ay Yay burcunda, Güneş de İkizler burcunda olacak karşı karşıya demiştim. Bu bizi belki mantıklı olmakla tecrübelerimizi, işte sezgilerimiz arasında kalmamıza da sebep olabilir. Yay burcundaki bir dolunay bize 2 haftalık süreçte tabii ki farklı kültürleri, işte inançları, felsefeleri keşfetme isteğini daha fazla ortaya çıkartacaktır. Yaşadıklarımız hayatta hangi noktada olduğumuza dair bize bir değerlendirme yapmamızı, derin bir sorgulama yapmamızı da sağlayabilir. Biz ne öğrendik? Yani bizim bu hayattaki felsefemiz ne? Bunlara odaklanacağız. Kendimizi geliştirmek için bazı alanlar açabileceğiz veya bu sayede bulabileceğiz demektir. Seyahatlerin çoğaldığı, başka ülkelere veya uzak bir yere de gidebilme, işte pasaport, vize işlemleriyle ilgilenme zamanımız ya da yine de böyle yurt dışı uzaklarla bağlantılı iş veya yolculukları da çoğaltacak bir dönem olacaktır. Yaşamın biraz daha böyle keyifli taraflarını deneyimlemek için normalden çok daha fazla harcamalar yapabiliriz. Hatta bu biraz kontrolsüz olabilir. Bu da sizin aklınızda olsun. Dolunay'ın Plüto'yla çok güzel bir açısı var. Bu sefer güzel etkileşimde olacak. Duygusal anlamda kendimizi gerçekten çok daha güçlü hissedebileceğimiz bir süreç olacaktır. Hayatta olan yaklaşımımızda daha böyle değişimler pozitif açıdan olmaya başlayabilir. Düşüncelerimizi, fikirlerimizi çok güçlü aktarabiliriz karşımızdakine. Birini ikna edebiliriz. Medya, yayıncılık, sosyal medya, iletişime dair tüm iş ve kanallarda yine bu güçlenmeyi, yayılmayı anlatabilir. Eğer buralarda bir işiniz varsa kullanabilirsiniz. Yeni projelerinizi, yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Fikirlerinizi geniş bir kitleye duyurabilirsiniz. Bilgimiz bizim gücümüz olacak bu dolunayda. Şimdi bu dolunayı yöneten Jüpiter'e baktığımızda Venüs'le, yani iyicil bir gezegenle kavuşum yapıyor ve Neptün'e de harika bir etkileşimi olacak. Öncelikle bu bir berekettir. Bu bolluğu, başarıyı ve yaratıcı enerjiyi, güzelliği, güzel olan her şeyi çoğaltır. Mesela parasal konularda yüklü bir paranın elinize geçmesi, bir mirasın kalması, mesela yeni bir işe girmek, çok yüksek bir maaş almak,
Ya da yurt dışı veya uzaklarla olan yeni ve ortaklı projelerin bu dönem meyve vermesi gibi çok bereketli haberler alabileceğimiz, gelişmeler yaşayabileceğimiz bir dönem. Bu dolunay bize en çok tabii ki ruhsal anlamda iyi gelecek gibi duruyor. Çünkü ruhsal yolculuğumuzda iç dünyamıza iyi gelecek kişiler, konular biraz bizim etrafımızda dönecek. Umudumuz artabilir. Bir kere aşk ve ilişkiler anlamında da bir süredir belki görüştüğünüz biri vardır. Bu Mayıs ayı başından beri olabilir. Aklınızda olan veya yeni birileriyle hayalinizdeki gibi bir ilişki de başlatabilirsiniz. İlişkilerde çok şanslı etkiler var. Yine dolunay sonrasındaki günler bazı kişileri daha da cesaretlendirecek gibi duruyor. Artık duygular gün yüzüne çıkacaktır. İçinizde hangi duygu varsa bu dolunaya doğru çoğalabilir. Duygularımız ortaya çıkabilir dolunayla birlikte. Bir rüyanın gerçekleşmesi gibi etkiler de olacak tabii ki. Son derecelerde bir yönetici, ilk derecelerde de bir dolunay varken bazı şeylerin artık değişmesi gerektiğini gösteriyor bu dolunay. Bazı kadın figürlerden de tabii ki destek göreceğiz. Değerimiz kimde ne kadar bunu görebiliriz ve değer yargılarımız bu dolunayda daha çok öne çıkıyor. Bunları daha fazla etrafımızda konuşabiliriz. Sporu söylemiş miydim hatırlayamadım ama spora başlamak için de gayet güzel bir dönemden geçiyor olacağız. Ayrıca çok eğlenmek, böyle çok neşelenmek isteyeceğimiz böyle bir 15 günlük süreç olacak. Biraz rahatımıza bakmak isteyeceğiz hatta diyebilirim. Şimdi ülkemiz açısından bir değerlendirelim. Bu dolunay aslında para aksında olduğu için ilk günden tabii ki finansal konular, parasal konularda bir sıkışmışlığı, bir krizi, zamları, borçları, maalesef vergileri ilgilendiren alanı etkiliyor. Haliyle belli ki bir artış daha gelebilir. Bir de yay burcu ve yükselenin terazi burcunda olması bir yandan da bu hak, hukuk, işte adalet, avukatları, yargıları bunları ilgilendiren konuların çok konuşulmasını hatta burada bazı değişimlerin olmasını da sağlayabilir. Birçok kişinin işe girme, işten çıkma gibi böyle cesur cesur adımlar atacağı bir süreç olacak. Uzun süredir aklınızda olan bir şeye bu dolunayın geçerli olduğu o 2 haftalık süreçte gerçekleştirebilirsiniz. 26 Mayıs ve civarı günler birazcık dikkat çekiyor. Ülke ve dünya gündemi için söylüyorum. Daha çok böyle liderler, işte ülkeler arası o savaş enerjisini tetikliyor. Yangınları, kazaları, geçmişe yönelik konularda bazı tartışmaları da tetikleyebilir. Çok hızlı hareket etmekten kaynaklı da böyle ufak tefek kazaları, işte evde olur, trafikte, ofiste olur, geçirebiliriz. Bunlara da lütfen dikkat edin. Ancak Nisan'da harekete geçemediğiniz ne varsa daha çok böyle mücadele gücümüzü, kendimizi ortaya koyma imkanı da tabii ki bulabileceğiz. Demiştim, spor ve spor camiası bu dönem gündeme gelebilir. Bireysel hayatlarımızda da dediğim gibi spor aktiviteleri, programlar daha fazla artabilir ve biraz da rekabetçi bir yapıya da bürünebiliriz. Zaten Sabian sembolünde de iki adam satranç oynuyor diye geçiyor. Yani burada liderlerin biraz rekabetini, dediğim gibi çekişmelerini görebiliriz. Kendi hayatımız için bu nasıl işler derseniz bu da o şekilde geçerli olacak. Daha temkinli, daha somut adım atabilir. Daha böyle adım adım o boğa temasında istediğimiz şekilde ilerleyebiliriz. Bir de Plüto artık böyle dip noktada, olumlu anlamda bazı belki yönetim kadrosundaki kişilerin değişmesine, yine işte hak, hukuk, adaleti ilgilendiren konuların olabileceği gibi hani spor camiasıyla alakalı bir değişiklik vesaire yönetim kadrosunda da olabilir. Adaleti, adalet sistemini, kanunları, cezaları yine bir olayla çok fazla konuşabiliriz ve yayılabilir. Genel olarak kendimizi keşfetmek, farkına varmak, tek başımıza da yapabileceklerimizden keyif almak, kendi hayatımız için aslında daha mücadeleci olmak gibi bir temayı içeriyor. Ne istediğimizi, kim olduğumuzu, neyle savaştığımızı daha iyi anlamamızı sağlayacaktır bu Yay burcundaki dolunay. Şimdi yükselen burcunuza göre nasıl etkiler alacağınıza bir bakalım. Koçlarla başlıyorum. Yükselen Koçlar 23 Mayıs'ta Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Sizin de 9. evinizde meydana geliyor. Öncelikle bunlar çok genel etkilerdir. Haritanıza göre bu dolunayın tabii ki farklı yerlere teması sonucunda başka etkiler de mutlaka alırsınız. Ancak şöyle bir genel olarak bakarsak, incelersek siz bu dönem bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Tabii ki bu zihinsel bir eğitim veya öğrenmek istediğiniz bir konuyla alakalı da olabilir ya da bayağı yurt dışı, uzak yerler, şehirler bunlarla alakalı da çalışabilir. İşte pasaport, vize işlemleri olabilir. Bazılarınız da seyahat için çok fazla para harcayabilir bu süreçte. Sosyal medya, yayıncılık alanlarında işleriniz varsa oralara
bir yatırım yapabilirsiniz veya oralardan bir kazanç da sağlayabilirsiniz. Nisan ayı gündemlerinizi şöyle bir düşünün. İlişkilerinizi, işte yer değişiminizi, isteklerinizi, belki fiziksel görüntünüzle alakalı isteklerinizi, evlilik ya da taşınma da olabilir. Bu gibi konuları da dolunay sonrasındaki günler oldukça tetikleyici etkiler barındırıyor. Dostlarınızdan çok güçlü etkiler alıyorsunuz. Ayrıca hukuksal bazı meseleleriniz varsa bunlar da gündeme gelebilir. Belki sonuçlanan bir davanız olabilir. Bu sayede sizin elinize bir para geçebilir. Ufkunuzun giderek açılacağı, çok fazla gezeceğiniz, alacağınız eğitimler vesaire size çok büyük katkılarda bulunacaktır. Hayata daha pozitif bir yerden bakacak burçlardan biri de sizsiniz. Keyifli bir dolunay olsun. Sizi daha çok zaten pozitif bir yerden etkileyecek bir dolunay olacak. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yükselen boğalar 23 Mayıs'ta Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Sizin de 8. evinizde meydana geliyor. Öncelikle bunlar genel etkilerdir. Haritanıza göre bu dolunayın tabii ki farklı yerlere teması sonucunda başka etkiler de alırsınız. Ancak şöyle bir genel olarak değerlendirirsek bu dolunayı sizin dış görüntünüzle alakalı bir operasyon, ameliyat, sağlık kontrollerinden geçmeniz, ortaklı kazançlar, işte dışarıdan gelen paralar, finansal konularda daha şanslı olmanızı sağlayabilir. Yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Mesela dış ticaretle uğraşanlar için çok güzel ilerlemeler kaydedilebilir. Finansal konularla alakalı yapmanız gerekenleri daha iyi anlayabilirsiniz. Burası biraz psikolojik bir alandır. Psikolojik olarak da sizin kariyer konularını yeniden gözden geçirdiğiniz noktada güçlenmenizi sağlayacak bir dolunay olacaktır. Bazı borçlarınızı gelen toplu parayla tabii ki kapatabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki kişilerle iş bağlantıları, hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlayabilir. Bazı anlaşmaların Nisan ayından beri görüştüğünüz işlerin tabii ki meyvesini de alabilirsiniz. Burası ortaklaşa kazançlarınızı anlattığı için Mayıs'ın son 2 haftası size bu şansı tanıyor. Daha sonrasında zaten birçok gösterge sizin para evinize giriş yapacak. Yani Haziran ayında odağınız yine para, varlıklarınız, kazançlarınız olacaktır. Umarım bol kazançlar, farkındalıklar, anlaşmalar getirir bu 2 hafta sizlere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yükselen ikizler 23 Mayıs'ta Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek ve sizin 7. evinizde meydana geliyor bu dolunay. Öncelikle bunlar çok genel etkilerdir. Haritanızda bu dolunayın tabii ki farklı yerlere teması sonucunda başka etkiler de mutlaka alırsınız. Fakat genel olarak değerlendirirsek bu dolunayı en yoğun etkiyi alacak burçlardan biri de tabii ki sizsiniz. Tam karşı evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Şimdi bu dolunay insanların, flört ettiğiniz kişinin, partnerinizin, ortağınızın fark etmeksizin size olan duygularını, düşüncelerini çok daha net anlayabilirsiniz. Hakkınızda kim ne düşünüyor? Birebir konuşmasanız da dediğim gibi anlayabilirsiniz. Tabii ki yeni ilişkiler başlayabilir. Ancak bu ilişkiyi önce bir herkesten belki uzak, kimseye belki paylaşmak istemediğiniz bir süreçten geçebilirsiniz ya da uzak mesafeli bir ilişkiye de başlayabilirsiniz. Tek riski gizli bir ilişkiye çekilmeniz olabilir. Yurt dışı bağlantılı bazı ortaklıklar, iş fırsatları bu dönem doğabilir. Birebir ilişkilerinizde artık bir sonuçlanma, netleşme dolunayı olacak sizin için. Duygularınızı siz ya da karşı taraf daha fazla tutamayabilir. Geniş açıdan bakabilmek, işte psikolojik olarak ilişkilerde güçlenmeyi verecek bir dolunay. Kariyeriniz, ortaklık veya ilişkilere dair bir şeyler hayalinizdeki gibi de gerçekleşebilir. İlişkilerdeki kaygılarınızı iyileştirmek için size bir fırsat geliyor. Geleceğe yani evliliğe yönelik hayaller de kurabilirsiniz. Partnerinizle yurt dışı planları, seyahatler, belki işte ev, alım, satım, yer değişim gibi konuları konuşmanızı da tetikleyebilir. Çok keyifli bir dolunay olsun sizler için de. Tekrar görüşmek üzere. Yükselen yengeçler 23 Mayıs'ta Yay burcunda gerçekleşecek olan dolunay sizin 6. evinizde. Öncelikle bunlar çok genel etkilerdir. Haritanıza bu dolunayın farklı yerlere teması sonucu başka etkiler de mutlaka alırsınız. Ancak genel olarak şöyle bir değerlendirirsek bu dolunayı, sizin için uzaklar ve yurt dışı bağlantılı bazı işlerin artık netleşebileceğini, sosyal çevrenizden maddi işinize bir destek alabileceğinizi, işlerinizde bir sonuçlanma ve tamamlanma sürecine girdiğinizi söyleyebilirim. Kariyerinizden kazançlarınızda bir artışın olması ve bu da sizin sonuçta işlerinizle alakalı bir şeyleri
gerçekten netleştirmenizi sağlayabilir. Ortaklaşa kazançlar, yatırım konusunda sizi güçlendirecek adımlar da atabilirsiniz. Eğer bir sağlık probleminiz varsa burada da bir güçlenme, iyileşme, geriye dönük kontroller yaptırmanızı sağlayabilir. Kariyerinizde böyle güçlü ve cesur adımlar atabilirsiniz. Oldukça rekabetçi ve motive ilerleyebilirsiniz. Bazı iş arkadaşlarınızda, aslar ve üstlerde bazı değişimler olabilir. Diyet, detoks yapma fırsatı bulabilirsiniz. Bu süreçte daha iyi ilerleyebilirsiniz. Bir de kazalara biraz açıksınız. Rutinlerinizde bir düzensizlik tabii ki oluşabilir. Çalışma saatleriniz, çalışma koşullarınız bu süreçte değişebilir. İşinizde bir eğitime başlayabilirsiniz ya da siz belki bir eğitim veriyorsunuzdur. Buna başlayabilirsiniz. Bir taraftan da biraz böyle kendi kabuğunuzda olmak, inzivada olmak, kendinizle kalmak, iş ve günlük işleri yapma, belki sosyalleşmekle ilgili konular arasında birazcık sıkışabilirsiniz. Korkularınızla yüzleşmekten ve derinlere inmekten çekinmediğiniz bir süreç olabilir. İsteklerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir dolunay olsun. Görüşmek üzere. Yükselen Aslanlar 23 Mayıs'ta Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Sizin 5. evinizde meydana geliyor. Öncelikle bunlar çok genel etkilerdir. Haritanıza bu dolunayın farklı farklı yerlere teması sonucunda başka etkiler de mutlaka alacaksınızdır. Şimdi genel olarak bir değerlendirirsek bu dolunayı iyi etkiler alıyorsunuz. Aşk ve ilişkiler, işte spor, aktiviteler, tatiller, çocuk konuları vesaire varsa çocuklarınızla ilgili meseleler biraz daha fazla öne çıkıyor. Aslında hayattan keyif almak isteyeceğiniz, eğlenmek isteyeceğiniz, belki yaşadığınız bir flörtün nereye gittiğinin belli olması, hatta ilişkilerin daha da güçlenmesi, geriye dönüp bazı değerlendirmeler yapmaktan da çekinmeyeceğiniz, belki daha güçlü duygularla bir başlangıç yapabileceğiniz bir dolunay olabilir. Bazılarınız yaşadığı ilişkiyi evliliğe de tabii ki götürmek isteyebilir. İlişkinin hangi yöne gideceğini daha iyi anlayabilirsiniz. Bazılarınız hobilerini, keyif alarak yaptığı şeyleri kariyere dönüştürebilir. Bu konuda hayallerinizdeki gibi kazançlar da elde edebilirsiniz. Zaten kariyerde böyle çok güçlü etkiler olacak. Bir süredir belki başlamak istediğiniz bir spor, aktivite, bir şeyler vardır. Böyle çıkmak istediğiniz seyahatler vardır. Bunlara gidebilirsiniz, çıkabilirsiniz. Bir dostunuzla da ayrı düşebilirsiniz ya da inançlarınız, düşünceleriniz kaynaklı olarak da ayrı düşebilirsiniz bu süreçte. Nisan ayından bugüne kadar gelen uzaklara yolculuk yapmak, seyahat etmek, eğitim almak gibi konularda artık harekete geçebilirsiniz demektir. 2 haftanız çok güzel geçsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yükselen Başaklar 23 Mayıs'ta Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Sizin 4. evinizde meydana geliyor. Öncelikle bunlar genel etkilerdir. Haritanızda bu dolunayın farklı farklı yerlere teması sonucunda başka etkiler de mutlaka alırsınız. Ancak şöyle bir genel olarak değerlendirdiğimizde siz de en çok etkilenecek burçlar arasında yer alıyorsunuz. Sizler kalıcı veya geçici bir yer değişimi bu süreçte yapabilirsiniz. Tabii ki taşınabilirsiniz. Evde bazı tadilat işleri vesaire yapabilirsiniz. Yurt dışına uzak mesafeli bir yere seyahat edebilirsiniz. Bu seyahat size çok iyi gelebilir. Toplum önündeki imajınızın bir yandan böyle mantıklı kararlar almakla ev, aile konularında bir şeylerin bir yerlerde sıkışıp kalabilirsiniz. Hangi yöne gittiğinizi daha iyi de anlayabilirsiniz. Sizin ya da partnerinizin günlük işlerinde, çalışma koşullarında bir güçlenme söz konusu olabilir. Nisan ayından beri alım satım gibi konulara, belki banka, kredi, işte borçlarınızda böyle uzaklardan bir destek alabilirsiniz. İşte bunları kapatmak gibi, gayrimenkul almak, satmak gibi şeylere cesaret edebilirsiniz. Sadece ufak tefek kazalara lütfen dikkat edin. Bunlardan kaynaklı çarpmalar, vurmalar, trafikte sıkıntıların oluşması da söz konusu. Evliyseniz eşinizin kazançlarında yeni gelirler, miras, ortaklı kazançlarda veya yatırımlarla alakalı bazı gündemler olabilir. Ev için, aile için bazı harcamalarınız tabii ki yapılabilir. Umarım keyifli bir dolunay olarak geçer. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yükselen teraziler 23 Mayıs'ta Yay burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Sizin 9. 3. evinizde meydana gelecek. Bunlar çok genel etkilerdir. Haritanıza bu dolunayın tabii ki farklı farklı yerlere teması sonucunda başka etkiler de alacaksınızdır. Ancak bu dolunayı şöyle genel olarak bir değerlendirirsem, siz bir eğitimin sonlanmasına, bitişine ya da uzaklara, seyahatlere, yurt dışına çıkmak gibi maddi konulara odaklanabilirsiniz bu süreçte. Maddiyat biraz abartılabilir. Yakınlarınıza ortaklaşa işbirliklerini, kazançlarınızı anlatabilir. Kardeş, kuzen veya çok yakın kişilerin hayatındaki de önemli değişimleri bu süreçte görebilirsiniz. Nisan ayından beri
düşündüğünüz ikili ilişkiler, yer değişimi, taşınma, ortaklık konularında artık bir adım atmak için kendinizi çok daha cesur hissedebilirsiniz. Ancak dikkat edin, bazı tartışmaları da tetikleyebilir. Aşk ilişkilerde, iletişimde daha da güçlenebilirsiniz. Evliyseniz eşinizin kazançlarında bir artış olabilir. Bir araç alım satım işlemlerinizde olabilir bu süreçte. Yolculuklar, eğitimler, iletişimde olduğunuz kişiler size farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Yoğun bir iletişiminiz olabilir en yakın çevrenizle. Böyle fikir alışverişi yapabilirsiniz. Bunlar size çok faydalı olabilir. Hatta tecrübelerini, görüşlerini aktaran kişilerle biraz daha böyle beyin fırtınası da yapabilirsiniz. Umarım hem fiziksel hem zihinsel çok keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yükselen akrepler 23 Mayıs'ta Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Sizin ikinci evinizde öncelikle. Bunlar çok genel etkilerdir. Haritanıza göre farklı yerlere temas etmesi sonucu bu dolunayın başka etkiler de alabilirsiniz. Ancak şöyle bir genel olarak değerlendirirsek bu dolunayı, ikili ilişkiler, evlilik, danışmanlık ya da davalarla alakalı bir sonuçlanma, netleşme zamanınız olabilir. Bu dönem bir yer değişimi yapabilirsiniz veya evinize biraz böyle abartılı harcamalar da yapabilirsiniz. Aileden yana psikolojik olarak desteklendiğiniz, aileyle bağlarınızı güçlendirdiğiniz bir süreçten de geçebilirsiniz. Ya da maddi konularda eğer evliyseniz de eşinizin finansal konularda gelirlerinde bir artış olabilir. Bazılarınızın işe giriş çıkış süreci bunu temsil edebilir. Bazılarınıza da ilişkilerle alakalı şanslı etkiler veriyor. Sürpriz ilişkileri başlatabilir. Duyguların ortaya çıkması ve değerleriniz açısından daha konforlu da hissedebilirsiniz. Bu 2 haftalık süreçte umarım çok keyifli etkiler alırsınız. Bir de uzak bir yere yolculuk eğer yapıyorsanız da yine eşle birlikte bununla alakalı harcamalarınız abartılı olabilir. Bu tatil olabilir, yolculukta işte ikili ilişkileri iyileştiren, şans, mutluluk getiren türden de olabilir. Artık bir şeylerin tamamlandığı bir süreçten geçiyorsunuz. Nisan ayından bugüne kadar da işleriniz, günlük düzeniniz, rutinlerinizle alakalı artık yapmak istediklerinizde bir cesaret bulabilirsiniz, harekete geçebilirsiniz. Umarım keyifli etkiler alırsınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yükselen yaylar 23 Mayıs'ta Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu sizin birinci evinizde öncelikle bunlar genel etkilerdir. Haritanıza göre bu dolunayın etkileri tabii ki farklı yerlere temas etmesi sonucunda başka etkiler de alırsınız. Ancak şöyle bir genel olarak değerlendirecek olursak, bu sizin dolunayınız, siz sahnedesiniz, sizin kararlarınız öne çıkıyor. Bu dönem şehir dışına, yurt dışına yolculuklarınız veya planlarınız olabilir. En yakın çevrenizin size ikili ilişkilerde olsun, fikirsel bazda olsun desteği çok fazla olabilir. Çok daha güçlü hissetmenizi sağlayabilir. Kararlarınız çok daha keskin olabilir ama kararlı bir yerden olabilir. Bu dönem siz de belki spora başlamak, dış görüntünüzde bazı değişiklikler yapmak da isteyebilirsiniz. İkili ilişkileri, yer değişimi, taşınma, ortaklık, davalar, danışmanlık gibi alanlarda bu dönem harekete geçebilirsiniz. Nisan ayından bugüne kadar adım atmakta çekindiğiniz bir şeyler varsa, bir ilişkide daha cesur olabilirsiniz mesela. Hobilerinize yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Tatil veya işte dediğim gibi spor bağlantılı bir başlangıç da olabilir. Tatiliniz spor içerebilir mesela. Sadece keşfetmek üzerine de olabilir ve ikili ilişkilerde de şanslı başlangıçlar yapabileceğiniz bir süreç. Ayrıca bu bir tamamlanma dolunayı. Yani Mayıs ilk 2 hafta nelere adım attığınıza şöyle bir bakın. Bunlarla bağlantılı olabilir. Mesela iş yerinden, iş etkinliğinden tanıştığınız birileri sizin büyük şansınız da olabilir ya da şanslı bir ortaklık da gelişebilir. İşinize çok şanslı etkiler alıyorsunuz diyebilirim. Yine başlangıç değişimler buralarda olabilir. Estetik güzellik için bir dış görüntünüzde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Bir kedi, bir köpek sahiplenmeyi de bu dönem çok isteyebilirsiniz. Umarım satın almak yerine sahiplenirsiniz. Onlar da sizin büyük şansınız olacaktır. Bereketleriyle geleceklerdir. Harika etkiler aldığınız bir dolunay süreci olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yükselen Oğlaklar 23 Mayıs'ta Yay burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Sizin 12. evinizde meydana gelecek. Öncelikle bunlar çok genel etkilerdir. Haritanıza bu dolunayın farklı yerlere teması tabii ki olacak ve başka etkiler de alabilirsiniz demektir. Şimdi genel olarak bu dolunayı tabii ki değerlendirirsek yükselen oğlaklar için
Arka planda bir evde olacak bu dolunay. Dolayısıyla kaygılarınızı bir şekilde ortaya çıkartabilir. Ancak siz bu kaygıların yerine daha umutlu, daha pozitif düşünceleri tabii ki yerine koyabilirsiniz. Böyle bir dolunay geliyor. Bu aralar rüyalarınıza dikkat edin. Bir şeyler fark edebilirsiniz. Sizin hakkınızda kim ne düşünüyor bu süreçte daha iyi anlayabilir ve sezebilirsiniz. Özellikle ikili ilişkilerde bazı itiraflar, işin gerçeğini öğrenme ya da uzaklardan biriyle bir flört başlangıcı, bitişi vesaire de olabilir. Uzak bir yere yolculuğa da çıkabilirsiniz. Bu deniz aşırı bir yere ya da başka bir ülkeye de olabilir. Ruhsal anlamda size aslında çok iyi gelebilecek bir dolunay diyebilirim. Bu derinliklerinizde bir yolculuk yapmanızı sağlayabilir. Bu ara yapacağınız tabii ki sporlar, meditasyonlar, şifa çalışmaları hepsi size çok iyi gelecektir. Kontrolünüz dışında gelişen bazı olaylar da olabilir. Hayat biraz bu ara akışında ilerleyebilir. Sporunuza, sağlığınıza daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Biraz evinize belki yatırım yapmak, değişiklikler yapmak, dekorasyon, işte tadilatta para harcamak gibi şeyler olabilir. Bir de Nisan ayından bugüne kadar gelen ev, gayrimenkul bağlantılı işleriniz çözümlenmesi için belki bir adım atabilirsiniz. 2 haftalık süreçte umarım bol kazançlı, keyifli bir dönem geçirirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yükselen Kovalar 23 Mayıs'ta Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Sizin 11. evinizde meydana geliyor. Öncelikle bunlar çok genel etkilerdir. Haritanıza bu dolunayın farklı yerlere teması sonucunda başka etkiler de mutlaka alırsınız. Ancak bu dolunayı şöyle bir genel olarak değerlendirirsem. Dolunayın en sosyal burcu siz gibi duruyorsunuz. Zaten sosyal bir burçsunuz tabii ki. Ancak bu sıralar daha da fazla arkadaş edinmek, başka arkadaşlarla, çevreyle birlikte olmak, farklı gruplara girmek, topluluklara girmek, belki bir araya gelmek, belki arkadaşlarınızla çıkacağınız bir tatilin, sizde farklı bir kapı açması da söz konusu olabilir. Kendinizi kalabalıklarda daha net ifade edebilirsiniz ve bu ikna kabiliyetinizi kullanabilirsiniz demektir. Taşınma veya yer değişimi yaptığınız için bazı dostlarınızla yollarınız ayrılabilir veya bazı fikir ayrılıkları, inanç farklılıklarından kaynaklı da olabilir. İlişkilerle alakalı artık bir tamamlanma sürecindesiniz. Mantığınızla duygularınız arasında bu dönem kalabilirsiniz. Kariyerinizden kazançlarınızın artması söz konusu olabilir. Kazançlar demişken tabii ki harcamalarınızı bu dönem artırabilirsiniz, abartabilirsiniz. Eve, aileye bazı satın almalar kaynaklı da tabii ki olabilir. Sosyal çevrenizdeki değişiklikleri yapmak için de artık bir güç bulabilirsiniz. Kendinizi geleceğe daha iyimser bakabilecek kadar güçlü de hissedebilirsiniz. Keyifli bir 2 hafta geçirmenizi diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Ve yükselen balıklar 23 Mayıs'ta Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Sizin 10. evinizde meydana geliyor. Öncelikle bunlar çok genel etkilerdir. Şimdi bu dolunayın sizin haritanıza farklı bir yere teması sonucunda elbette başka sonuçlar da alabilirsiniz. Fakat bu dolunayı şöyle bir genel olarak değerlendirirsek, sizi en çok kariyerinizle alakalı yapmak istediklerinizde daha güçlü etkiler sunuyor bu dolunay. Nisan ayından beri şöyle bir gündemlerinize bakın. Yapmak isteyip de neye cesaret edemediyseniz bu dolunayla birlikte cesaret edebilirsiniz. Örneğin işi bırakmak istiyorsanız, örneğin kendinize iş kurmak istiyorsanız ya da gelen bir teklifi artık kabul etmek istiyorsanız bir şekilde bu kariyer yolculuğunuza dair neyi isteyip neyi istemediğinizi çok net, çok daha iyi anlaşılabilir hale getirecektir. Tabii ki Mayıs ayından bu zamana kadar düşündüğünüz, belki toplantısını yaptığınız bazı projeleriniz var. Aynı iş yerinde de olabilir. Bu dönem düşündüğünüz bir hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Oldukça yaratıcı bir süreçten geçiyorsunuz. Lütfen bunu kullanın. Hem konuşmalarınıza hem işinize zaten yansıyacaktır. Sosyal medya, yayıncılık, seyahat veya eğitim bağlantılı işleriniz varsa yeni sözleşmeler şans getirebilir. Bir gayrimenkul veya araba alım satım gibi işleriniz varsa önemli bir parasal konunuz da olabilir bu süreçte. Umarım yapmak istediklerinizde böyle motivasyonunuz, cesaretiniz çok yüksek olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın.